Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Videonun başında da duyduğunuz gibi bugün sizlere çıtır çıtır tel tel ayrılan yağlı çörek tarifiyle geldim. Buyurun, lafı hiç uzatmadan yapım aşamasını geçelim. Hamurumuzun malzemeler için 1 su bardağı ılık su, kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik su bardağı, 1 su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Bu çöreğimiz çok az malzemelerle yapacağız. Biraz malzemelerini karıştırıyorum ve sonrasında 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine unumu da yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Toplamda 5 su bardağı kadar un ekledim. Her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre un miktarını ayarlayabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı özlü bir hamur olana kadar yoğuracağım. Sizler daha fazla malzemeyi artırarak daha fazla çörekler yapıp derin dondurucuya bu tariften bol bol doldurabilirsiniz. Hamurum elime yapışmayan bir hamur kıvamına gelene kadar yoğurma kabımda yoğurdum. Sonrasında tezgahımda bu şekilde 5 dakika kadar yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel özlü ve hamurumuzun da kolay açılımını sağlamış oluruz. Hamurumu bu şekilde 4-5 dakika kadar yoğurarak güzel özlü bir hamur olmasını sağladım. Hiç un serpmedim arkadaşlar bu işlemi tezgahta yoğururken. Eğer sizlerin hamurunuz tezgaha yapışırsa çok az un serpebilirsiniz. Hamurumu 4 eşit parçaya böleceğim. Elimin içinde birazcık yuvarladıktan sonra tezgahımızda bu şekilde güzelce yuvarlayalım. Açarken bizi zorlamaması ve güzelce özlü olması için hamur bezelerimizi bu şekilde tezgahta güzelce yuvarlayalım. Bu işlemi bu şekilde güzelce yaparsak oklavayla açarken hamurumuz bizi hiç zorlamayacak. Hazırlamış olduğum bezelerimi çok az un serpmiş olduğum servis tabağımın üzerine alıyorum. Üzerine buzdolap poşeti örteceğim ve bu şekilde 15 dakika en az bekleteceğim. Dinlendirilmiş hamurlarımız daha kolay açılacak. Hava almayacak şekilde buzdolap poşetiyle güzelce üzerini kapatalım. 15 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimin bir tanesini tezgahıma alıyorum. Tezgahımı unluyorum ve bezemin de üzerine güzelce unlayıp avucumla bu şekilde biraz bastırdıktan sonra geri kalanını oklavamla açıyorum. Biraz bu şekilde büyüttükten sonra artık oklavama sararak yufka şeklini alana kadar büyüteceğim. Hamurum çok güzel kıvam aldığı için oklavayla hiç zorlanmadan rahatlıkla açıp büyütebilirsiniz. İlk başlarda bir iki defa unluyorum. Sonrasında hiç unlama gereği görmeden hamurumda yapışmadan rahatlıkla açtım. Hamurunuzu güzel yoğurup bekletme işlemlerinde dikkat ederseniz açma işleminde de çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Hamurumuzu ne kadar büyük, ince açarsak çöreklerimiz de o kadar güzel kat kat olacak. Çok fazla unlamadan açmaya özen gösterdim. Aksi halde çöreğim birazcık kuru olur. Sizler de çok fazla un dökmeden açma işlemini yaparsanız daha güzel çörekler elde etmiş olursunuz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben yufkamı büyütebildiğim kadar büyüttüm. Son kez bir iki defa daha oklavaya sarıp açacağım ve sonrasında yağlama işlemini geçeceğim. Yufkamı oklavamın bu şekilde doladım
ve hafiften sallıyorum ki yufkam daha güzel incelikli olması için. Evet, gördüğünüz gibi bu incelikli olması yeterli. 200 gram kadar eritilmiş tereyağımın bir kısmını yufkamın üzerine döküyorum. Fırça yardımıyla her yerini güzelce yağlıyoruz. Sadece bu işlemi tereyağla yapacağım. Sıvı yağ eklemeyeceğim. Sizler dilerseniz katı yağ veya margarin de kullanabilirsiniz tereyağı yerine. Tereyağla bolca yağlamış olduğum yufkamı hamur kesme aparatımla 3-4 parmak genişliğinde kesiyorum. Hamur kesme aparatı yerine bıçak da kullanabilirsiniz. Kenar kısımlarını bu şekilde alıyorum. Orta iç kısma koyuyorum ki kenar kısımlar ufak olduğu için arkadaşlar sararken bu kısımların içerisinde olması daha güzel. Üst üste koymuş olduğum hamur parçalarımı bu şekilde rulo yapıyorum. Hamurumuzu rulo yaparken sıkı sıkı sarmayalım. Biraz bu şekilde gevşek olacak şekilde saralım. Uç kısımlarında bu şekilde birleştiriyorum ve avucumun içiyle hafiften bastırıyorum. Çok sıkı sararsanız arkadaşlar katları daha belirgin olmaz. Bu şekilde gevşek halde sarmaya özen gösterin. Evet, hemen ikinci yufkamı da aynı şekilde açıyorum. Bu kısımları sizlere çok fazla sıkmamak adına hızlıca yapıyorum. Hamurum bekledikçe daha güzel açılıyor. Sizler bu malzemeleri artırarak daha fazla da yapabilirsiniz. Gerçekten çok muhteşem oluyor. Derin dondurucunuzda bol bol stok yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Bu tarifi akşamdan yapıp sabahta pişirebilirsiniz. Bu şekilde açıp yağlayarak güzelce rulo yapın ve buzdolabında üzerine poşetle örterek bekletebilirsiniz. Ertesi gün sabah sadece merdane ile açıp üzerine yumurta sarısı sürüp o şekilde pişirerek daha kolaylıkla yapmış olursunuz. Tekrar kesmiş olduğum hamurlarımı çok sıkı olmayacak şekilde rulo yaptım. Aynı işlemi devam ederek son bezemi de açtım, güzelce yağladım ve bu şekilde uç kısımlarını da bastırıyorum. Çok az avucumuzun içiyle bastıralım. Evet arkadaşlar, ben şimdi servis tabağına alıyorum yağlamış olduğum hamurlarımı. Üzerine tekrar buzdolap poşeti örteceğim. Üzerine bu şekilde buzdolap poşeti örtüp en az yarım saat bekleteceğim. Dilerseniz 1 saatte bekletebilirsiniz. Yağınız donana kadar bekletmeniz yeterli. Bu şekilde akşamdan yapıp buzdolabında da bekletebilirsiniz. 45 dakika bekletmem yeterli geldi hamurlarımı. Dediğim gibi en az yarım saat bekletmeniz yeterli. Tezgahımı çok az unlayacağım. Üzerinde çok az un serpeceğim. Ve merdane yardımıyla hamurlarımı açacağım arkadaşlar. Çok fazla unlamayalım. Merdane ile birazcık bu şekilde bastırdıktan sonra çok az bastırarak hamurumu açıyorum. Çörek hamurumu pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Çok fazla büyütmeyeceğim. Yeterince büyütmüş olduğum çöreğimi yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum ve geri kalan hamurlarımı da aynı şekilde açma işlemine devam ediyorum. Merdane ile çok bastırmadan ufak dokunuşlar yaparak pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Evet arkadaşlar, ben bütün hamurlarımı açtım. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Üzeri için bir adet yumurta sarısı, yarım çay kaşığı kadar pekmez kullandım. Ben üzüm pekmezim vardı, onu kullandım. Sizler dilediğiniz elinizin altında olan pekmezleri kullanabilirsiniz. Sonrasında çöreklerimin üzerine bolca yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarınıza pekmez eklediğinizde hamur işleriniz daha parlak ve güzel kızarmış olur. Çok fazla pekmezi eklememeye de özen gösterin. Yarım çay kaşığı yeterli olacaktır. Yumurta sarısını sürdükten sonra susam ve çörek otu karıştırıyorum. Çöreklerimin üzerine bu şekilde ekliyorum.
Sizler tabii ki sade de yapabilirsiniz. Benim gibi çörek otu ve susam da gezdirebilirsiniz. Çörek otunu da döktükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fanlı ayarda çöreklerimi pişirmeye gönderiyorum. Orta rafta değil arkadaşlar, orta rafın bir altında pişireceğim ki üzerinin hemen kızarmaması için. İlk önce 180 derece, sonra 170 dereceye alarak çöreklerimin de güzelce içinde pişmesini sağladım. Gördüğünüz gibi yağlı çöreklerim nar gibi kızardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de arkadaşlar çok az malzemelerle çok bereketli bir çörek tarifi de yaptık. Hemen sizlere yakından da altının ve üstünün ne kadar güzel piştiğini de göstermek istiyorum. Çıtır çıtır oldular. Şu an çok sıcak. İnanın hemen ilk sıcaklığı çıktığında sizlere iç dokusunu da göstermek için ilk önce çıtır sesini dinletiyorum. Çöreğin çıtır sesinden de anladığınız gibi tel tel ayrılan, pul pul dökülen bir çörek tarifi paylaştım bugün sizlerle. Deneyince ne demek istediğimi anlayabileceğiniz harika bir lezzet oldu. İç dokusunda görüyorsunuz arkadaşlar, tel tel ayrılıyor. İçinde de hiç hamurlaşma yok. Gerçekten şu anda çok sıcak olduğu için soğudukça iç kısımları daha güzel tel tel ayrılacak. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bu güzel tarifi şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.